Arkadaşlar merhaba. Bugün bir kadın erkek ilişkileri videosuyla karşınızdayım. Bugün o çok istediğiniz, çok uğraştığınız ama bir türlü olduramadığınız o ilişki üzerine konuşacağız. Önce ilişki nedir, ne değildir? Bunun üzerine konuşacağız. Daha sonra belli başlı önemli kavramlar üzerinde duracağız. Ve son olarak hepsinin toplamı üzerine konuşup videomuzu sonlandıracağız. Videomuza başlamadan önce eğer yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle bunun hap gibi yutulacak ve hemen sorunu çözecek belli bir formülü maalesef yok. Bu videodaki amacım hep beraber üzerine düşünmek, hep beraber fikir üretmek ve cevaplardan çok sorular sormak üzerine olacak. Yani biraz üzerine düşünmeye çalışacağız. Önce ilişki nedir? Bununla başlayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki o kadarını da zaten biliyoruz. Ne gerek var üzerine konuşmaya? Tabii ki biliyorsunuzdur. Ancak belki bilmediğiniz detaylar üzerine de konuşacağız. Maddeler halinde tek tek birkaç cümle kurabilirim. Çok da pratik olur. Belki çok da fazla izlenir. Ama artık gerçekten sıkılmadık mı? Şunu yapın ama şunu da şöyle yapın da böyle olsunlardan. Biz stratejik davranmayacağız. Nedenini bulabilmek için sebebi üzerine kafa yoracağız. Bakın bir şeyleri düşünmeden, üzerine kafa yormadan, kendimiz bir fikir üretmeden ve o durumu, çözümünü hayatımıza dahil etmeden, yani bizim artık kendi yaşam biçimimize dahil etmeden biz o sorunu çözemeyiz. Eğer günübirlik böyle anı kurtaracak gereksiz küçük çaplı çözümlerle eğer olayı halletmeye çalışırsak birilerinin hayatında şu oluruz veya şöyle cümleler oluruz. Ya her şey çok iyiydi, çok güzeldi ama değişti. Neden ilişkiler güzel başlıyor da sonra kötü bitiyor gibi. Aslında değişmedi. Zaten aslında hep öyleydi. Veya kötü bitmedi, zaten kötüydü, sansür yaptı da biz göremedik. Her şey değişir. Hiç değişmeyeceğini zannettiğiniz o kötü talihiniz bile. Hani bir söz var ya, düşünceleriniz değişirse kaderiniz değişir diye. İşte aynen öyle. Çok basit başlayacağız. İlişki nedir diye Google'a yazdığınızda karşınıza iki tane basit tanım çıkacak. Bu tanımlardan birincisi, İki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilgi ve bağ. Tabii şimdi burada insanı indirgemeden yapılmış bir yorum var. İnsanı indirgediğimizde ise iki ya da daha çok kişi arasındaki karşılıklı ilgi ve bağ. İkinci tanımda ise kişileri birbirine bağlayan bağ, yakınlık, dostluk. Bu çok daha nokta atışı bir tanımlama oldu. Şimdi burada iki cümlede de vurgu hangi kelimeye yapılmış? Bağ kelimesine yapılmış. Şimdi bakalım bağ kelimesi ne anlama geliyor? Bağlantı, ilişki, ilgi. Şimdi burada ne oldu? Bağ kelimesinin tanımını yaparken ilişkiyi de bu tanımlamanın içinde kullanmış olduk. Demek ki bağ olmadan ilişki olmuyor. İlişki olduğunda ise bağ mutlaka o ilişkinin içinde oluyor. Yani bunlar birbirinin sağlaması durumunda. Tabii eğer gerçek bir ilişkiden bahsediyorsak. Peki ilgi nedir? İki ya da daha çok şey arasındaki benzerlik, bağlılık, ilişki. İlk tanıma ne kadar çok benziyor değil mi? Buradaki önemli kelimeler ise benzerlik ve bağlılık olacak. Peki benzerlik ne anlama geliyor? Birbirinden ayrı olan şeylerin birçok belirtide uyuşması durumu anlamına geliyor. Eşitlik ve benzerlik aynı anlama gelmiyor tabii ki. Eşitlik tüm belirtilerin uyuşması anlamına gelir. Yani birine benziyor olmanız her konuda, her anlamda uyuşacağınız anlamına gelmiyor. Peki, bağlılıkla devam edelim. Birine karşı saygı ile yakınlık duyma ve gösterme ve sadakat.
Sıradaki kavram ise saygı. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı gibi sebeplerden karşımızdaki kişiye ya da şeye karşı ölçülü, özenli ve dikkatli davranmamızı sağlayan bir sevgi duygusudur. Diğer bir tanımda ise rahatsız etmekten çekinme duygusudur. Yakınlık duymakla devam edelim. Yakınlık duymak nedir? Birine karşı ilgi, sevgi ve sempati beslemektir. Peki sempati nedir? Duygudaşlık. Duygudaşlık nedir? Birlikte duygulanım. Kısaca bir insanın bir başkasına doğrudan doğruya eğilim göstermesidir. Peki bu tanımlar hangi kavrama işaret ediyor? Empati kavramına. Peki empati nedir? Empati ve sempati çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılan aslında iki farklı kelimedir. Empati kavramı karşımızdaki kişinin yapısına, karakterine ve içinde bulunduğu duruma göre onu anlayabilmektir. Empati demek aynı düşünmek demek değildir. Örneğin hayvanlara zarar vermek istemeyen bir arkadaşınızın neden et yemek istemediğini anlayabilirsiniz. Ancak siz aynı düşünmeyebilirsiniz. Burada da önemli başka bir kavram ortaya çıkıyor. O da anlamak. Bir şeyin ne demek olduğunu, neyi işaret ettiğini kavramak demektir. Yeni bilgileri eski bilgilerle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi elde etmek olarak da tanımlayabiliriz. Ve sadakat kelimesine değinelim. Doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulmuş samimi ve gerçek dostluk. İçten bağlılık ve sağlam dostluk. Doğru olmak, sözünde durmak ve sözünü yerine getirmek gibi anlamlara gelen sadaka fiilinden türetilmiş bir isimdir. Peki sevgi nedir? Sevgi emektir. Tabii ki emektir. Ama tanımlayacak olursak, insanı bir kişiye ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygudur. Tüm kavramlar iç içe geçmiş durumda. Sevdiğiniz bir kişiye mi ilgi gösterirsiniz? Yoksa ilgi gösterdiğiniz kişiyi mi seversiniz? Yine ikisi de birbirinin sağlaması durumunda. Bir diğer tanımda ise hoşa giden bir şeye eğilim veya tutkuya kadar varabilen bir duygu durumu olarak da tanımlayabiliriz. Sevgi sadece partnere karşı olan bir duygu değildir. Tabii ki kişinin çocuğa karşı olan sevgisi, bir nedene dayandırılmayan duygudaşlık, uzun süre içinde oluşan, gelişen gönül dostluğu, doğa ve benzerlerine duyulan sevgi, eski Yunan felsefesinde sevgi, evrende birleştirici ilkedir. Yani empadokies. Platon'da ise güzele duyulan yani eros. İdeaların bilgisine götüren yol. Ve hastalara, acı çekenlere, yardıma muhtaç durumda olanlara duyulan karşılıksız sevgi yani agape. O durumda olan kişilere karşı herhangi bir çıkar gözetmezsiniz. Sadece içinizde onlara karşı hiçbir nedene dayandırılmayan bir sevgi vardır ve bu merhametten gelir. Bakın dikkat edin, acımaktan değil. Acımak ve merhamet aynı anlamlara gelmiyor biliyorsunuz ki. Yakın sevgisi giderek daha da uzağa, herhangi bir tanışıklığımız olmadan tüm insanlığa duyulan sevgi yani insanlık sevgisi. Tanrı'ya veya her neyse sığındığınız düşünce, ona karşı duyduğunuz sevgi. Çağımızda Max Schiller'ın felsefesinin temel kavramlarından biri sevgidir. Schiller'ın baş sorunu olan kişiliğin asıl özü, sevgi olduğu gibi insanları birbirine bağlayan da sevgidir. Kendi içine çekilmiş, ayrık yaşayan kişi değil, dünyaya ve insanlara sevgi ile yönelen ve kendisi gibi sevebilen kişilerle kendisini bir duyan kişi değer taşır. Kişinin kendisi tutum olarak her ne kadar kaliteli ve bir duruşa sahip olan bir birey olsa da
Seçimleri yine o kişinin kendi değer ve kalitesi üzerinde çok belirleyici bir etkide bulunacaktır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Gayet kaliteli bir kadın veya erkek. Bu kişi bir duruşa da sahip olsun. Kendisi gibi birini değil de çok daha bu yaptığım tanımlamanın tersi biriyle birlikte olduğunda kendi değerinden de kaybetmiş olacaktır. Burada benzeme tanımı da biraz devreye giriyor ama kısmen tam olarak değil. Artı ile artı bir sıkıntı yok. Artı ile eksi yine bir sıkıntı var. Eksi ile eksi zaten sıkıntı. Ne demek istiyorum? Artı ile artı birlikte olduğunda zaten huzurlu ve mutlu ilişkisi olacaktır. Artı ile eksi zaten benzeşmediği için mutlu bir ilişkisi olmayacaktır. Eksi ile eksinin ise zaten iki tarafta eksi olduğu için benzemelerine rağmen yine mutlu bir ilişkileri olmayacaktır. Bu sorunun 3 muhtemel sebebi olabilir. Sorunun dediğim hani o istediğiniz kişiyle aranızdaki durumun olmamasından. Şimdi o kadar farklı yerlere gittik ki bu cümle birazcık sanki bu konunun içinde biraz sığ kaldı gibi oldu. Asıl konumuz oydu ya, o yüzden konuşuyorduk ya biz bunları. Evet, bu sorunun 3 muhtemel sebebi olabilir. Sorun ya sizdedir, ya karşı taraftadır ya da ikinizde birden. Aslında formül açık ve net. İki tarafın da artı olması gerekiyor. Peki bu durumda ne olacak? Eksi olan ya da olanlar bu durum üzerine düşünecek. Ama tabii ki başka bir ilişkide. Hali hazırda o olduramadığınız ilişkinin içinde maalesef bir şeyleri değiştirmeniz neredeyse imkansız. Çünkü maalesef biz insanları değiştiremeyiz. Biz kendimizi bile değiştirmekte o kadar çok zorlanıyoruz ki bu bile, yani kendimiz üzerinde herhangi bir değişikliği sağlamamız bile bu kadar zorken bir başkası üzerinde bunu gerçekleştirebilmek hem çok yorucu hem de maalesef çok da başarılabilecek bir hedef değil. Ama bu tabii başka bir videonun konusu olacak. Peki nasıl artıya dönüşecek? Üzerine düşünerek. Ben ne yaptım? Ne yapıyorum? Sonuç ne? Sonra tekrar ben ne yaptım? Ne yapıyorum? Sonuç ne? Bu düşünce sirkülasyonunun sürekli olarak devam etmesi gerekiyor ki artık otomatik davranmaktan vazgeçebilelim. Diğer türlü tam olarak ne yaptığımızın farkında olmayacağımız için hep benzer problemler içinde bulacağız kendimizi. Ne yaptım? Ne yapıyorum? Sonuç ne? Şimdi buraya kadar yaptığım tek şey şuydu. Google'a ilişki nedir diye yazdım ve içindeki önemli tanımlamaları irdeleye buraya kadar konuyu getirdim. Yani üzerine biraz düşünüp, biraz fikir üretip, biraz sorguladığınız zaman zaten anlamanız gerekenleri anlıyorsunuz, sorduğunuz soruların cevabını alıyorsunuz. Benim amacım bu videoda neydi? Üzerine düşünmek ve fikir alışverişinde bulunmaktı. Yani asıl amaç burada düşünmeye çalışmaktı. Yoksa cevapları zaten hepimiz bilmiyor muyuz? Bir yerlere yazdığımızda da şöyle davranın, böyle davranın, işte şöyle anlayışlı olun, böyle bilmem ne yapın ama mantığını bilmediğimiz için gerçekten anlayışlı olmak ne demek biliyor muyuz? Anlamak ne demek biliyor muyuz? İlişki ne demek biliyor muyuz? Saygı duymak ne demek biliyor muyuz? Sevgi ne biliyor muyuz? Nasıl sevilir biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunları bilmediğimiz için zaten bir şeyleri de yürütemiyoruz. Ezbere konuştuğumuz için zaten bir şeyleri başaramıyoruz. Bir şeyleri taklit ettiğimiz için olmuyor. Çabuk cevaplar aradığımız için olmuyor. Aceleci davrandığımız için olmuyor. Düşünmeyi es geçtiğimiz için olmuyor. Bir başkasının bize hap gibi bir şeyleri yutturmasını beklediğimiz için olmuyor. Ama o hapı maalesef size ben dahil kimse yutturamaz. Çünkü o hapı ben de yutamadım. Ben de hala düşünüyorum. Her gün, her hafta farklı yeni pencereler açılıyor kafamın içinde. Ve açılmaya da devam edecek. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Hep devam edecek. Lütfen sadece düşünmeye çalışın. Düşündüğünüz zaman o her neyse düşündüğünüz şey hayatınıza onu
dahil ettiğiniz zaman, o fikir üzerine kafa yorduğunuz zaman ancak bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Farkına varmadığınız bir şeyi düzeltemezsiniz. Birilerinden tavsiye alarak bir şeyleri düzeltemezsiniz. Ancak üzerinde kendiniz düşünürseniz, kendiniz kafa yorarsanız bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bir şeyleri fark edebilirsiniz. Ancak isterseniz olur bu. Evet, bu videodaki asıl amacım düşünmek, düşündürmeye çalışmak, fikir alışverişinde bulunmaktı. Konuştuklarımızın ışığında umarım kafanızda bir şeyleri biraz daha netleştirmenize yardımcı olabilmişimdir. Eğer kendinizi bir çıkmazın içinde hissediyorsanız mutlaka bir psikologdan yardım alın. Not, ben tabii ki bir psikolog değilim. Sadece sohbet ettik, hepsi bu. Umarım o çok istediğiniz, çok uğraştığınız ama bir türlü olduramadığınız o ilişkiniz üzerinde kafanızda bir şeyleri biraz daha netleştirmek adına yardımcı olabilmişimdir. Ve videomuzun sonuna geldik. Peki siz o olduramadığınız ilişkinizde nasıl davrandınız? Nasıl davranırdınız? Düşüncelerinizi, bilgi ve tecrübelerinizi aşağıda yorum kısmında eğer paylaşırsanız hep birlikte faydalanır ve fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.